Kültürler arası yetkinlik nedir ve ne işe yarar? Evet, konumuz bugün bu. Ben Cumhur Eşin 14 seneden beri neredeyse Almanya'da yaşıyorum ve buradaki birikimlerimi benden sonra gelenlere, belki burada doğmuş büyümüş olanlara ve bu ülkeyle ilgili olarak bilgisini, görgüsünü arttırmak isteyenlere aktarmaya çalışıyorum. Umarım bu video da sizin için çok faydalı olur. Bugün konumuz biraz kavramsal. Ben herhangi bir kültürel detaya girmeden Almanya ile ilgili herhangi bir detay konuya girmeden bugün bir kavram üzerinden sizi biraz dünyada gezdirmek istiyorum. Bir seyahate çıkarmak istiyorum. Tabi bu devre alem 80 günde olmayacak. 80 saniyede de olmayacak. Biraz daha uzun olacak ama umarım sizin için çok bilgilendirici ve bilinçlendirici bir video olur diye umut ediyorum. Bugünkü konumuz kültürler arası yetkinlik. Ben size kültürler arası yetkinliğin ne olduğunu ve ne olmadığını bugün anlatmaya çalışacağım. Daha önceki videolarımın birçoğunda zaten kültürler arası yetkinlikle alakalı birçok detaya girdik Almanya'da ve size bu kavramın ne olduğunu ve bu kavramın insanın yaşamında nasıl faydalar getirebileceğini anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle bir kere kavramdan başlayalım. Kültürler arası yetkinlik kavramı e, eğer herhangi bir şekilde başka bir ülkeden veya başka bir kültürden geliyorsanız sizin o hedef kültür, hedef ülkeyle ilgili olarak bilinçlenmenizle alakalı bir şey. Siz o kültürle, o ülkeyle alakalı olarak kendi bilincinizi, bilgi seviyenizi arttırıyorsunuz ve o şekilde kendinizi nasıl ayarlayacağınızı, nasıl esneklik gösterebileceğinizi anlamaya çalışıyorsunuz. Hemen örneklendirmeye çalışalım. Ee, Mesela Türkiye'de doğup büyüdünüz ve Almanya'da bir süre kalmak istiyorsunuz, yaşamak istiyorsunuz. Bununla ilgili olarak bilgi seviyenizi arttırmanız lazım. Yani bu bizim alışık olduğumuz bir hazırlık süreci değil bu arada. Bu başka milletlerin mesela örnek vermek gerekirse Fransızların eğer başka bir ülkede zaman geçireceklerse, seyahat edeceklerse veya orada belli bir süre yaşamayı hedefliyorlarsa çok yoğun bir şekilde yapabildikleri bir şey. Tabii böyle bir şey yapabilmeniz için kaynaklara ihtiyacınız var. Türkiye'de de bu konuda çok fazla kaynak olmadığı için diğer ülkelerle ilgili yani farklı kaynaklara tabii ki ulaşabilirsiniz ama özellikle kültürler arası yetkinlik konusunda Türkçe kaynaklara rastlamak çok kolay değil. Umarım benim kitabımla birlikte bu konuda bir çığır açılmış olacak ve bu kitapların sayısı artacak diye umut ediyorum. Yanlış duymadıysam bir tanıdığım İngiltere-Türkiye arasındaki kıyasla ilgili bir YouTube kanalından bahsetmişti. Kitaba dönüştüm bilmiyorum ama eğer çıktıysa da o bu konudaki çıkmış olan gene bir Türkçe kaynak olacaktır. Kültürler arası yetkinlik konusu özellikle Batı dünyasında büyük şirketlerde özellikle önem kazanmaya başladı. Bu konuda bölümler açılıyor. Bunun İngilizce'deki karşılığı intercultural competence veya Almancanız daha kuvvetliyse interkulturelle kompetens. Ve bu vesileyle de insanları aslında bu konuya hazırlamaya çalışıyorlar. Çünkü birçok büyük firma örneğin Almanya'da uluslararası çalışıyor. Ve bu uluslararası çalışma sırasında tabii çok farklı ülkeden insanlar bir arada çalışıyorlar. Ve bunların geçmişten getirdikleri kültürel özellikler ki bunlara literatürde mimler deniyor. İngilizcesi de meme, M-E-M-E diye yazılıyor. Türkçe'de literatürde mim olarak geçmiş vaziyette. Bu kültürel mimler bir şekilde iş hayatında çatışmaya yol açabiliyor. Yani bu ortak veya toplam verimi bir şekilde düşürebilen bir şey. Bunların örnekleri çok. Yani çok ufak şimdi aklıma gelen bir örnekten bahsedeyim. Diyelim ki dakiklik. Yani dakik olmak yani aynı sıfattan bahsediyoruz. Bunu farklı dillere tercüme ettiğimizi varsayalım. İşte Türkçesi dakik, e, Almancası e, Pünktlichkeit, pünktlich diye çevirebiliriz. İngilizcesi punctual. Şimdi biz bu kelimeyi çeviriyoruz ama kelimeyi çevirdiğimiz zaman bunun kafalarda canlandırdığı şey her zaman aynı olmuyor. Yani ufak bir örnek vermemiz lazım. Mesela Türkiye'de bir toplantı var. Saat 10'da başlıyor. 10'da oradaysanız e, dakik sayılabilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani Almanya'da da tam saatinde gelmek dakiklik sayılabilir ama mesela İsviçre'de insanlar genelde toplantı 10'da başlıyorsa
onda orada olmayı dakiklik olarak görmezler. Genelde geç kalmışsınız gibi bir yorumla karşılaşabilirsiniz. Çünkü onlar 10-15 dakika önceden gelmeye çok alışıktır. Yani kültürel olarak bu şekilde güdülenmişlerdir. Onlar için dakiklik daha önceden oraya gelip hazır olmak, yani hazırlanmak, hazır olmak ve daha sonrasında o saatinde başlamak demek. Dolayısıyla verdiğim örnekten yola çıkarak yani kelimelerin birebir tercümelerini aynı şekilde kullansanız bile bunların kültürel karşılıkları her zaman aynı olmak zorunda değil. Tabii ki bu zamana bağlı dinamik de bir konu. Yani 200 sene, 300 sene önce İsviçre'de dakiklik konusu muhtemelen bu kadar hassas değildi. Sonrasında demir yollarının, demir ağlarının örülmesi, endüstri devrimi ve akabinde trenlerin bir şekilde dakik kalkması sebebiyle dakiklik kavramı özellikle kıta Avrupa'sında belli bir noktaya geldi. Ama şimdi dakiklikten tekrar kültürler arası yetkinliğe geri dönelim. Şimdi bu hem bilinç seviyemizi arttırmak için önemli, hem başka bir ülkede yaşamak, orada zaman geçirmek ve bir yaşam kurmak için önemli. Yani beyinsel bir hazırlık yapmak için bir kere bu kavrama bizim aşina olmamız lazım. Kendimizi ne konuda geliştirdiğimizi de söylerken bu kavramı da kullanmamız lazım. Yani İngilizce konuşuyorsak yani intercultural competence, Almanca konuşuyorsak da interkültürel kompetens. Yani ben bu özelliğimi geliştiriyorum ve bu konuda yetkin biriyim vesaire denilebilir. Yani kavramı bilirsek ne üzerine konuştuğumuzu da hem biliriz hem söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Bu konuda bu kavramsallığı önemsiyorum. Neden önemsiyorum? Çünkü bu kavram Türkiye'de henüz çok fazla kullanılan bir kavram değil. Bu kavramı çok fazla duymuyoruz ama özellikle kıta Avrupa'sında veya Batı dünyasında bu kullanılan, daha önce de bahsettiğim gibi büyük şirketlerde bölümleri açılan ve bu konuda insanların maaşlı olarak kısmen %100 çalıştıkları, yani tam zamanlı kültür arası yetkinlik için çalışan insanlar var. Ayrıca da belediyeye bağlı bu konuda eğitim veren veya bu konuda yönderlik eden insanlar da var. Örneğin Almanya'da. Şimdi e, kavramın kendisinden bahsettik. Bu konuda kendimizi geliştirmek bizi nelerden korur? Bize ne sağlar? Onun bir uç örneğini de vermek istiyorum. Şimdi kültürler arası yetkinliğimizi artırırsak bir kere o kültüre, o yaşam biçimine, o ülkeye karşı bir hazırlığımız olur. Bu birincisi. İkincisi, bazen kültürel özellikler tam ters etki gösterebilir. Yani birazdan bunun örneğini vereceğim. Bu tam ters etki veya ters etki neticesinde kültürel bir pot kırabilirsiniz ve bu sizi çok istenmeyen bir noktaya getirebilir. Bunun birazdan size örneğini de vereceğim. Arka planda kediler de tabii bana şu an hem şahitlik hem de yoldaşlık yapıyorlar. Ses çok geliyorsa kusura bakmayın. 2 tane kedimiz var evde. Şimdi bu kültürler arası yetkinlikle alakalı size çok acayip bir örnek vereceğim. Bu anlatacağım vaka benim Almanya'da başıma gelmedi. Bu Türkiye'de başıma geldi. 2000'li yılların başı. Ben o zaman daha üniversitedeyim. Bir arkadaşım o zaman hem okuyor hem çalışıyor ve çalıştığı şirketin bazen yurt dışından misafirleri geliyordu. Ben de tabii tarihi yarımadaya çok meraklıyım. Tarihe de çok meraklıyım. O dönemde çok fazla turist gezdiriyordum ve rehberlik yapıyordum. Özellikle tarihi yarımada da. Arkadaş söyleyince tabii bizimle yemeğe çıkmak ister misin vesaire. Ben hemen hay hay dedim, olur dedim. Ve biz o akşam e, arkadaşımın Tayvan'dan, dikkat, Tayvan'dan gelen kalburüstü bir misafiriyle birlikte yemeğe çıktık. Şimdi Tayvanlı misafirimizi tabii biz memnun etmek istiyoruz. Bu misafirperverliğimizin bir gereği. İstanbul'u bilenler bilebilir. Etiler'e yakın, hatta Etiler sınırları içinde olması lazım. Zincirlikuyu'dan Etiler'e döndüğünüz zaman Nispetiye Caddesi üzerinde Namlı Restoran var. Namlı Restoran'a biz gittik. E, Şimdi oraya girdik. Orada işte misafirimizi ağırlamak için biz tabii e, bütün bildiğimiz yemekleri, bir şekilde lezzetleri göstermek istiyoruz. Ön sıcaklar, mezeler, işte ara sıcaklar, ana yemekler vesaire tatlı faslı
Hepsi tamam oldu. Ya o zaman gerçekten rekor seviyede bir hacim yenmiş olabilir diyebilirim. 3 kişiyiz masada ve sonunda biz çay faslına geldik. İkram ediliyor biliyorsunuz Türkiye'de. Almanya'da pek ikram edilmez. İstisnalar dışında. Şimdi şöyle bir sahne yaşandı. Biz yemekten çok memnun olduğunu tahmin ediyoruz. O konuda da arada lezzetli diyor. Bu çok lezzetli falan diye yorumlar yapıyor. Çayı içti. Şöyle ona bir ağırlık çöktü. Yani biraz böyle yemeğin ağırlığının da ötesinde böyle bir hafif donma noktasında bir dona kaldı. Biz de bakıyoruz öyle konsantre bir şekilde bir şey mi söyleyecek acaba derken bir anda gak diye inanılmaz bir sesle ama inanılmaz bir desibelle geğirdi. Şimdi siz buna inanamıyorsunuz tabii. Tabii biz de inanamadık. Yani kültürel kodumuzda ya bırakın öyle bir sesle geğirmeyi e, yemekte, restoranda yani geğirmek diye bir şey kültürel kodumuzda yok. Yani e, ne yapacağımızı bilemedik. Yani trajikomik bir durum. Etrafımızda 8-9 tane masa var. Arada yani dönenler oldu. Fonda müzik var ama öyle bir ses çıktı ki yani o fondaki müzik falan kalmadı tabii. Ben kendimi zor tutuyorum. Yani hayatımda kendimi zor tuttuğum anlardan biridir o. Arkadaşım biraz daha sakin ama fark ediyorum yüzünden o da kendini çok zor tutuyor. Şimdi biz nasıl toparlayacağımızı falan bilemedik ama adamın suratına bakıyoruz. Herhangi bir rahatsızlık yok. Ya bir kızarma, bir utanma yani emaresi de yok. Hiçbir şey yok. Yani öyle bir işaret yok. Biz bir şekilde toparlamaya çalıştık. Hesabı verdik. Tabii yerin dibine girdik. Yani hayatımda yerin dibine girdiğim nadir sahnelerden bir tanesi. Rezil olduk yani. İnsanlar da ne yapacaklarını şaşırdılar. Bazılarının surat ifadeleri tabii garip. Çünkü yani kültürel kodumuza göre e, iğrenilebilen de bir şey. Yani tahmin edebilirsiniz. Yani hayal etmeniz lazım. Yani zorlasanız kültürü ancak bu kadar zorlanabilir bir kültür. Biz sonrasında oradan çıktık. Misafirimizi ev değil tabii oteline bıraktık. Biz oteline bırakmamızla birlikte yani böyle hani bardaktan boşanırcasına öyle bir kahkaha, öyle bir gülmeye tutulduk ki ya ben herhalde 2-3 saat falan durmadan güldüm. Hiçbir şey konuşamadık. Karnıma ağrılar girdi. 2-3 saat sonra o akşam da arkadaşımın evinde kalmıştım hatırlıyorum. Konuşmaya başlayabildik. Sonrasında üzerine konuşmaya başlayınca arkadaşım bir şeyden bahsetti. Ve bu beni çok şaşırttı. Yani bir anda beni çarptı bu konu. Dedi ki sanırım dedi bazı ülkelerde dedi yemekten sonra geğirmek yemekten ne kadar memnun olduğunu ifade etmek için kullanılıyor dedi. Nasıl yani dedim. Çarpıldım bu bilgiye. Yani arkadaşım da emin değil ama bir şüpheyle karışık muhtemelen daha önce bir Tayvan'dan misafir geldiği için bir aşinalık var veya bir arkadaşına Tayvan'dan misafir geldiği için oradan duymuş olabilir. Neyse ben bu konuyu araştırdım. Gerçekten de Uzak Doğu'nun bazı bölgelerinde, Tayvan'da, Çin'in özellikle Güneydoğu bölgesinde ve Kore'de insanların birçoğu misafirliğe gittiği zaman memnun olduklarını dile getirmek için yemekten sonra yüksek sesle geğiriyorlar. Ve ne kadar yüksek sesle geğirirlerse bu o kadar memnun olduklarını gösteriyor. Şu an benim söylediğime inanamıyorsunuz muhtemelen. Ben de o zaman inanamadım. Ama size kültürler arası yetkinliğin olmasıyla olmaması arasında nasıl bir fark olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi o getirilmiş olan misafir kültürel kodumuza hakim değil. Kendi koduyla birlikte memnuniyetini dile getirmek istiyor ve kesinlikle olmaz, olamaz, yapılmaması gereken bir şey yapıyor. Ve onu başka yerlerde de yapsa başka tepkiler de alabilir Türkiye'de. İşte buradan yola çıkarak ne demek istiyorum? Kültürler arası kodlar eğer farkındalık yoksa bazen gerçekten kültürel bir pot kırmaya sebep olabilir. Size verdiğim örnek de böyle. Gerçekten kültürler arası inanılmaz bir pot bu. E, Yani buradan şunu öğrenmeniz lazım. Bir gün eğer Tayvan'a giderseniz ve misafirliğe giderseniz yemekten sonra ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz artık. Yaparsınız, yapmazsınız, nasıl bunu bir şekilde punduna getirirsiniz bilmiyorum ama yemekten sonra orada ne yapılması gerektiğini artık biliyorsunuz. Bakın ne kadar zıt özellikler olabiliyor. Bunu görüyorsunuz. Yani onun
mim olarak öğrendiği şeyi Türkiye'de yapması tamamen bir tabu. Bizim öğrendiğimiz şekilde eğer Tayvan'da da onun yaptığını yapmazsak onun yapılması da bir tabu. Yani bu kadar zıt. Dolayısıyla eğer yurt dışıyla bağlantınız varsa, yurt dışında herhangi bir şekilde yaşam kurma düşünceniz, planınız varsa kültürler arası yetkinliğinizi arttırmak sizin için her zaman lehinize. Bu özel yaşamda olabilir, iş yaşamında olabilir, sosyal yaşamda olabilir. İnsanlarla iletişim halinde olduğunuz her yerde işinize yarayacaktır. Bu yüzden küreselleşen dünyada özellikle bu şekilde kaynaklara çok önem veriyorum. Türkiye'de de kültürler arası yetkinlik konusu henüz çok yeni. Belki benden önce çok fazla dile getiren yoktu. Belki hiç yoktu bilmiyorum. Ama bu kavramın oturması lazım. Turizmde de çok işimize yarayacağından eminim. Çünkü turizm konusunda da bence açıklarımız var. Çünkü genelde herkese aynı şekilde davranıyoruz ama aynı şekilde davranmak her zaman aslında e, kültürler arası anlamda avantaj değil. Yani biraz da kültüre bakıp ona göre davranmak gerekiyor. Çünkü bazen kültürler arası potlarda kırıyoruz farkında olmadan. Bunları birilerinin bize anlatması gerekiyor. İşte o kaynaklara ihtiyacımız var. O yüzden benim kitabım da olmak üzere diğer kitapların inşallah çıktığında bu konuda bilinçlenmemiz adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biraz uzattım lafı galiba ama size kültürler arası yetkinliğin ne kadar önemli olabileceğini aktardım diye düşünüyorum. Umarım bu video da sizin için çok faydalı olmuştur. Sonlara gelirken muhtemelen sizin için en uygun olan diğer video da şu an ekranda gözüküyor. O videoyu da izleyip bilgilenmeyi sakın unutmayın. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı sakın da unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.